Herkese merhaba. Benim adım Emre Yusufi. Sanatla ilgileniyorum. 10 yılı aşkın bir süredir yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sanat galerilerinde, fuarlarda ve müzelerde sergilenmekteyim. Gücün tanrısı olarak bilinen Herkül'ü modern dünyaya adapte ettiğim bir sanatım var. Ortaokul ve lise yıllarında böyle defterim eskiz ve çizimlerle doluydu. Öyle çok derste dinleyen bir çocuk değildim. Yazılı ve ezbere dayalı şeylerle aram çok iyi olmadığı için işte okulumu okul sondan üçüncüsü olarak bitirdim. Bu benim cesaretimi çok kırmadı çünkü ben kendime karşı çok dürüstüm. Yani bir avukat, işte ne bileyim bir mühendis ya da bir doktor olamayacaktım. Bugün işte beni dinleyen ve kendine karşı dürüst olan herkesin çok şanslı olduğunu söyleyebilirim. Tabii insan kendi şansını kendi yaratıyor. Buna geleceğiz ama kendine karşı dürüst olmak ne demek, ben biraz ondan bahsedeceğim size. Ben bunu ikiye ayırıyorum. Birincisi kendi kimliğimize karşı olan dürüstlüğümüz. İkincisi de fikirlerimize olan dürüstlüğümüz. Mesela ben bir fikir adamıyım ve hayatımı, işte fikirlerimi görsele dökerek yaşıyorum. Özgün bir fikrin gücüne çok inanıyorum. Bugün özgün bir fikri olmayan biri onu pazarlamaya kalkarsa eminim bir yerde patlayacaktır. Yani biri çıkacak karşısına, abi hani senin fikrinde, bak işte burada yapılmışı var diyecektir. Bu noktada biraz cesaretten de bahsetmem lazım. Çünkü o özgün fikre ulaşmak için cesaret de bize gerekiyor. İlla ki duymuşsunuzdur. Abi onu kesin yapmışlardır sana gelene kadar. Peki ya yapmamışlarsa? Siz bunu yapacak kadar kendinizi cesur hissediyor musunuz? Ya da hayatınızı o inandığınız fikre adayacak kadar cesur musunuz? Ben şanslı bir çocuktum. Beni çok özgür yetiştiren ebeveynlere sahiptim. Çocukluk odamın duvarı tuvalim gibiydi. Her şeyi yazıyordum, çiziyordum, resimlerle boyuyordum ve denemekten asla çekinmiyordum. Belki de ben o yüzden özgür bir çocuk olarak yetiştim. Şimdi insan kendi kimliğine karşı dürüst olduğunda hayatta nerede durduğunda daha iyi şekillendirebiliyor. Mesela eğer sesiniz iyi değilse bir şarkıcı olamazsınız. Ya da işte kan görmeye dayanamıyorsanız işte genel cerrah olamazsınız. İşte ben de kendime karşı çok dürüstüm ve ne olamayacağımı biliyordum. Ama daha önemli bir şey var. Ne olacağımı da biliyordum. Ve hayatımda hep bu plana sadık kaldım. Başta dedik ya, insan kendi şansını kendi yaratır diye. İşte bu şansı yaratabilmek için böyle bir plana ihtiyaç var. Çünkü o plan sayesinde hayatta nerede durduğunuz, o şansı nerede beklediğinizi şekillendiriyor. Yani sorarım size, işte sizce o şansın gelmesini umduğunuz yerde mi bekliyorsunuz? Size kendi sanat kariyerimi şekillendiren bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bir koleksiyonerim beni Londra'ya davet etti tanışmak üzere. Benim için de çok güzel bir fırsattı çünkü ben şehri daha önce görmemiştim, Londra'yı. İşte gittim, kendisiyle tanıştım. Eserim hakkında ve sanat hakkında biraz konuştuk. Akabinde daha sonra randevuleşmek üzere ayrıldık. İşte turistik açıdan bir fırsattı. Londra'yı daha önce görmemiştim. Elimde cep telefonum, işte haritalara bakarak o sokak senin, bu sokak benim geziyorum. Bir ara New Bond Street adında bir sokağa saptım. Ve gördüm ki uluslararası anlamda neredeyse hayran kaldığım bütün sanatçılar ve onları temsil eden çok çok iyi galeriler hepsi aynı sokakta konumlanmış. Şimdi işiniz sanat üretmek olduğunda böyle bir ortam hakikaten tüylerinizi diken diken ediyor. Ama biraz da sizi ürkütüyor. Çünkü seviyenin nerede olduğunu gördüğünüzde biraz korkuyorsunuz açıkçası. Ama hiç unutmuyorum, o zaman ben şöyle bir şey demiştim kendi kendime. Ya eğer dünyada böyle bir ortam varsa ve ben buna dahil değilsem artık üretmesem de olur. Ya çünkü benim gözlerim burayı gördü. Ve sanırım şanslıydım. Farkındaydım. Doğru zamanda doğru yerdeydim. Ve adım atma cesaretine de sahiptim ve o adımı attım. Ne yaptım? Bir galeriden içeri girdim. İşte tesadüf bu ya. Daha önce acaba ya bu adam benden mi esinlenmiş dediğim bir sanatçının işi duruyor karşımda. İş gerçekten benim işime çok benziyor. Uzun uzun işe bakar oldum ve akabinde daha sonradan galerinin müdürü olduğunu öğrendiğim kişi benim yanıma geldi. Koleksiyonersiniz herhalde dedi. Çünkü epey ilgilendiğinizi gördüm işte dedi. Ben de hayır dedim. Ben koleksiyoner değilim. Ben sanatçıyım. Ve işin aslında bu işin benim işlerime ne kadar benzediğine bakıyordum deyince tabii adam bir şaşırdı. Dedi sizin işiniz derken dedi.
Ya dedim ben çok uzun süredir işte Herkül temalı heykeller yapıyorum ve o eserlerimle bilinirim dediğimde Londra'nın göbeğinde hiç tanımadığım bir sokakta, hiç tanımadığım bir galeride, hiç tanımadığım bir adam böyle adımı da biraz yanlış telaffuz ederek ya siz Türk sanatçı Emre Yusufi olabilir misiniz dedi bana. Vallahi her şeyin değiştiği sıfır noktası tam da o andı. Çünkü fark ettim ki bazı şeyler zaten olmuş. Ben bazı şeylerden becermişim. Sadece kaldırıp kıçımı gidip merhaba benim adım Emre Yusufi demem kalmış. Tabii çok motive oldum. Bu motivasyonla işte oradan çıktım. Aslında keşke şurada sergilensem dediğim bir başka galeri vardı, oraya girdim. Ve kendimden çok daha emin ve özgüvenli bir şekilde dedim ki ben galerinin müdürüyle görüşmek istiyorum. Bir hanımefendi geldi, buyurun dedi. Dedim ben bir sanatçıyım, sizin galerinizi çok beğendim ve sizinle çalışmak istiyorum. O da tabii şaşırdı, hay hay tabii dedi ama hani bir yandan da nasıl olacak? İşte oturduk, işlerimi gösterdim. Ve işlerimi gösterirken buraya özellikle dikkat çekmek istiyorum. İşlerimi çok iyi hazırlamış oldum, Instagram profilim üzerinden gösterdim. Bu Instagram profilinin hazır olması konusu biraz şöyle bir şey. İnsan şans ayağına geldiğinde hazır olmalı. Ben de şans ayağıma geldiğinde hazırdım. Ve iyi hazırlamış olduğum portfolyomu kendisine en iyi şekilde gösterebildim. Hazırlığın kime yapıldığının çok önemi yok bence. Konuştuk, vedalaştık. Akabinde bundan sonra ne olacak diye sordum. İşte dedi ki eğer sizin için her şey iyi geçerse size bir mail gelecek dedi. İstanbul'a döndüm. O mail geldi. Galerinin adını taşıyan soyadı olan birinden gelmişti o mail. Ve diyordu ki galerimizin sahibi sizinle tanışmak üzere ve belki çalışmak üzere sizi Paris'e davet ediyor. Çok sevinmiştim, aşırı mutlu olmuştum ve koşarak Paris'e gittim, hiç bekletmedim. Ve Paris'te gördüğüm galeri Londra'da gördüğümden bile daha güzel. İçeri girdim. Emre Bey hoş geldiniz diyen insanlar beni karşıladı. Hiç tanımadığım insanlar ve insan o an sanata verilen değeri hemen anlıyor. İşte üst kata çıktım. Printlerim yapılmış, yani bütün eserlerim basılmış halde galerinin sahibi beni bekliyordu. İşte uzun lafın kısası, artık dünyanın iyi galerilerinden birinde çalışıyorum. Onlar tarafından temsil ediliyorum. Bugün belki o adımı atma cesaretine sahip olmasam karşınızda olamayabilirdim. Tabii ben bu hikayede bunu çok çalışmaya, yılmamaya ve azimli olmaya borçluyum diyemeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. Özgün fikirlere sahip olmama, kendime karşı dürüst olmama ve cesur olmama borçluyum diyebilirim. Zaman eskisinden çok daha değerli ve hep derler ya işte insan yeter ki istesin, çalışsın, her şey olur. Benim buna bir itirazım yok. Ama ben şöyle diyorum. İnsan önce kendine karşı dürüst olsun. Evet çalışsın. Sonra her şey değil ama doğru şey olsun. Ve böylece kendi şansını kendi yaratsın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.